Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Bu sene havalardan dolayı bir türlü ısınamadık ve çantalara geçiş yapamadık. Dedim artık çanta sezonunu açayım ve bu muhteşem renkle bomba bir çanta yaptım. Bu çantanın en önemli özelliği ne biliyor musunuz? Çok basit ve kullandığım ipten dolayı da hiç ellerimi yormadı. Normalde biliyorsunuz bu tarz çantaları örmek çok zordur ve ellerimizi yorar. Ama bu kullanmış olduğum ipten dolayı böyle bir sıkıntı yaşamadım. Yumuşacık pamuklu bir ip kullandım ve bu güzel şahane çantayı elde ettim. Şöyle bakın, spor, harika, günlük kullanabileceğimiz çok güzel bir çanta oldu. Normalde aslında mora çalan bir renk ama videoda ışıktan dolayı sanırım bordo gibi duruyor. Ama normalde mora çalan harika bir renk. Çantamız bu şekilde. Ben günlük kullanım için yaptım. Böyle bakın, beyaz kıyafetlerin, ekru kıyafetlerin üzerine de gerçekten şahane duruyor ve kendini çok iyi gösteriyor. Tamamen trabzandan oluşan çok basit bir model. Sadece şu yan kısımlarında gördüğünüz gibi fıstıklar var. Bunlardan dolayı da çok gösterişli ve güzel duruyor. Şöyle içinde göstereyim. Bakın, içine astar yapmadım. Bu şekilde direkt çıt çıtları diktim ve muhteşem oldu. Evet, videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve destek amaçlı da olsa küçük bir yorum yapmayı, destek amaçlı küçük bir emoji dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. O zaman keyifli seyirler. Çantamızın şöyle genel görünümüne bakalım. Bu şekilde pamuklu iplik gördüğüm şahane bir çanta oldu. Şöyle bakar mısınız işçiliğine? Mükemmel. Trabzanların duruşuna. Bakın, alt kısım bu şekilde. İçerisine şimdilik şöyle bir tığlarımın olduğu, şişlerimin olduğu bir çanta vardı. Bunu koydum. Astar dikmedim. Bakın şu şekilde. Çıt çıtlarımı yerleştirdim. İç kısımlarına böyle bir sihirli halka içerisine yuvarlak yaparak harika oldu. Şimdi ölçülerini hemen paylaşayım sizlerle. Şöyle pamuklu iplikle ördüm. Şöyle eni 38 santim. Boyunu da şöyle tabandan ölçersek eğer 34 santim uzunluğunda. Kullanmış olduğum iplikten bahsetmek istiyorum. Şimdi bu şekilde elimde yumuşak bir iplik vardı. Pamuklu kalın bir iplik. Bunu şöyle 2 kat olarak kullandım. Ve sonuçtan memnun kaldım. Yaklaşık böyle 300 gram civarında kullandım diye düşünüyorum. Sizler pamuklu ipliklerle veya kalın koton iplikleri 2 kat yaparak da bu çantayı elde edebilirsiniz. Tığımı da göstereyim. Tığım şöyle 3,5 milim. O zaman videomuza geçelim. Evet, çantamızın tabanı için 55 tane zincir çektim. Şimdi şöyle döndürüyorum örgümü ve arka kanatlarına batarak 54 tane sık iğne yapıyorum. 55. zincirim dönüş zincirimdi. Onu saymıyoruz. 54 tane. Bakın. Bu şekilde arka kanatlarına batarak sık iğne yapıyorum. Burada amacım ne? Şu görüntünün daha düzgün olması. Buralara batsaydık bu görüntü daha düzgün olmazdı. O yüzden de bakın şöyle çevirip arka kanatlarına batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Evet, sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yaptım. Toplamda 54 tane sık iğnem var. Şimdi bakın, örgümü çeviriyorum. Bir zincirle yukarı çıkıyorum ve direkt dibine batarak sık iğne yapmaya devam ediyorum. Şimdi bakın, bu boşluklara sık iğne yaparak ilerliyoruz. Bu 54 tane sık iğnemize sadık kalarak artırma veya eksiltme yapmayarak git gel yapacağız ve çanta tabanımızı oluşturacağız. En basit taban, dikdörtgen taban. Herhangi bir artırma vesaire yok. Bu şekilde bakın, git gel yaparak çanta tabanımızı oluşturuyoruz. Her bulduğum sık iğne boşluğuna bir adet sık iğne yapıyorum.
belli bir mesafede öreceğim. Daha sonra kaç santim ördüm veya kaç sıra ördüm onu sizinle paylaşacağım. Bakın şu an ikinci sıramızı yapıyoruz. Evet, şimdi 10 sıra ördüm ben sık iğnelerimi. Bakın bu şekilde. Şimdi başlangıç ipimiz burada olacak. Geldim sıra sonuna. Hemen şöyle ayraçlarımı hazırlıyorum. Bakın en son yaptığım sık iğnenin yanına hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Ve geri dönüyorum. Bir önceki yaptığım sık iğnenin içerisine, yani son yaptığım sık iğnenin içerisine bir tane son yaptığım sık iğneyi ayraçla sabitliyorum. Şimdi bakın bir sık iğne, devam ediyorum. Şu yanlara sık iğne ile geçeceğiz. 2 3 4 5 6 7, bakın bu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. 8 9, şu aralarda boşluk olmasın, 10. Bakın arada 10 tane sık iğneyi yaptım. Şimdi geliyorum şuradaki aynı kısma batıyorum. Bakın 10. sık iğnenin bulunduğu noktaya batıyorum. Oraya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani köşelere ne yapıyoruz? Aynı noktaya ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi bakın son yaptığım sık iğneye şöyle ayracımı takıyorum. Burada ne yapmış olduk aslında? Bakın şuradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane sık iğneyi ayırmış olduk. Şimdi dönüyorum. Sık iğne yapmaya devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, bakın son işaretlediğimiz ayraçtan sonra şöyle 52 tane sık iğnemi yaptım. Geldim sıra sonunda. Hemen sona sık iğnemi yapıyorum ve buraya bir tane ayracımı yerleştiriyorum. Şimdi dönüyorum. Arada 52 tane sık iğnem var. Şu kısımda da arada 10 tane sık iğnem var. Çok güzel olmuşsun anneciğim. Prenses olmuşsun. Şimdi aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bunu 1 sayıyorum. Ben prenses miyim? Ben 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bakın araya da 10 tane sık iğne yaptım. Şimdi geliyorum. Köşe noktaya batıyorum. Buraya da şöyle 11. sık iğnemi yapıyorum ve oraya hemen ayracımı takıyorum. En son yaptığım sık iğnenin üzerine ayracımı yerleştiriyorum. Bakın arada 10 tane var. Şu arada 52 tane var. Bu arada 10 tane var. Şu ayraçları taktıklarımızı saymıyoruz. Şimdi bu noktadan diğer ayraca kadar, ilk yaptığımız ayraca kadar arada 52 tane sık iğnemi yapıyorum. Evet, 52 tane sık iğnemi yaptım ve çantamın tabanı oluşmuş durumda şu an. Şimdi ilk belirlediğim ayracı çıkarıyorum ve o noktaya batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum buraya
1 2 3 seferde toplayarak fıstık yapıyorum. Arada bir zincirimi çekiyorum. Doluyorum. Aynı noktaya yine batıyorum. 1 2 ve 3 seferde toplayarak ikinci fıstığımı yapıyorum. Şimdi bakın direkt doladım. Arada zincir olmadan ilk sık iğne boşluğuna batıp trabzan yapıyorum. Birinci trabzanım, 2 3 4 5. Burada toplamda 10 tane sık iğnem vardı. Şimdi 10 tane trabzan yapıyorum. Her sık iğnenin üzerine birer tane trabzan yaparak ilerliyorum. On tane trabzanımı yaptım. Şimdi yine ayracı çıkarıyorum ve bu ayraç noktasına direkt dolayıp fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 seferde doluyorum. İlmeklerimi topluyorum, sabitliyorum. Araya bir zincir. Yine fıstık yapıyorum. Köşe noktalara ikili fıstık grupları yapıyoruz. Kapatıyoruz. Burada kapattıktan sonra bir zincir çekiyorum. Bu uzun kısımda geçerken arada bir zincir çekiyoruz. Bir boşluk atlayıp bir sonrakine giriyorum ve trabzan yapıyorum. Buralarda kutucuk yapıyoruz. Bir zincir, bir sık iğne boşluğu atlayıp diğerine trabzan yapıyorum. Bu şekilde toplamda 26 tane trabzanım olacak. Evet, toplamda 26 tane trabzanımı yaparak kutucuklarımı oluşturdum. Şimdi bakın, bir zincir çekiyorum. Köşe noktaya yine 3 seferde dolayarak fıstığımı yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum. Şimdi burada topladıktan sonra zincir çekmeden direkt trabzan yapmaya başlıyoruz. Yine her sık iğne boşluğunun üzerine birer tane trabzan yaparak diğer ayracıma doğru ilerliyorum. Kısa olan köşelerde 10'ar tane trabzan, arada boşluk yok. Evet, 10 tane trabzanımı yaptım. Geldim diğer ayracın bulunduğu noktaya. Oraya da hemen fıstığımı yapacağım. Zincir çekmeden direkt doluyorum ve fıstığımı oluşturuyorum. 2 3 seferde doluyorum. Hepsini topluyorum, sabitliyorum. Arada bir zincir. Yine 3 seferde toplayarak ikinci fıstığımı oluşturuyorum. Şimdi bir zincir çektim. Bir boşluk atlayıp bir sonrakine trabzan. Arada bir zincir, yine bir boşluk atlayıp bir sonrakine trabzan şeklinde kutucuklarımı oluşturuyorum. Toplamda bu uzun kısımlarda 26 tane trabzanım olacak. Aralarda bir zinciri ihmal etmiyoruz. Bakın şöyle tabanımız gayet hoş görünüyor. İp pamuklu olduğu için biraz böyle büzülebiliyor. Evet, geldim sıra sonuna. 26 tane trabzanımı, kutucuğumu da yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bitişi gösteriyorum. Bakın ilk yaptığım fıstığın şöyle sağ tarafına, üst kısmına batıyorum. İlmeğimi kaydırarak birleştiriyorum. Sonra orta noktaya geliyorum. Yine kaydırıyorum. Ve yine 2 zincirle veya direkt uzatarak da yapabilirsiniz. Fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. Modelimiz bundan ibaret. Bundan sonrası aynı işlemi tekrar ederek çanta duvarını istediğimiz uzunlukta örebiliriz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış.
Ben gözüme hoş görünecek şekilde belli bir mesafede öreceğim. Daha sonra kaç sıra ördüm ve kaç santim oldu onu sizlerle paylaşacağım. Evet, çantamızı şimdi belli bir uzunlukta ördükten sonra şimdi size kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Bakın şu fıstıkları sayarsak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Toplamda 22 sıra bu fıstığımdan var. Santim olarak da ölçüsünü paylaşacak olursam eğer hemen paylaşalım. Şöyle tabanı saymıyoruz. Bakın sadece trabzan kısımlarını sayıyoruz. Şöyle 28,5 santim örmüşüm. Bu boy benim için yeterli. Burada tamamen sizin tercihinize kalmış. Çantanızın boyunun ne kadar olmasını istiyorsanız ona göre uzatabilirsiniz. Veya daha da kısa yapabilirsiniz ama daha kısa çok yapmanızı önermem. Çünkü zaten çok uzun bir çanta yapmadım ben. Çok geniş bir çanta da değil. Günlük kullanım için ideal bir çanta. Şimdi modeli bitirdikten sonra bir sıra sık iğne geçtim. Sık iğneleri de şu boşluklara birer tane, trabzanların üzerine birer tane olacak şekilde, ardından da bir sıra kaydırma yaptım ve ağız kısmını bitirmiş oldum. Şimdi çantamız bu şekilde hazır. Askı kısmıyla devam ediyoruz. Evet, askı için şöyle ipimi sabitliyorum. 2 tane zincir çekiyorum. İkinci zincire batıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Ardından bakın örgümü şöyle çeviriyorum. Şurada dışa doğru bakın sırıtan bir kısım var. Bu kısma şöyle giriyorum. Çıkarıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Şimdi döndürüyorum. Bu sefer burada kalan kısım bakın. Şu kısma batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bakın döndürdüm. Bu kısma şöyle battım. Ve sık iğne yaptım. Şimdi bu şekilde modelimizi istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar öreceğiz. Bakın. Sık iğne yaptım. Döndürdüm. Sık iğne. Sık iğne. Evet. Bakın şöyle bir görünümümüz olacak. Şimdi ben bunu belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Evet, şimdi ben askımı belli bir uzunlukta ördüm. Bakın. Bu şekilde. Bunu da neye göre ördüm? Hemen onu sizlerle paylaşacağım. Şimdi bakın. Çantamızı alıyoruz bu şekilde. Şurada ikili fıstığımız vardı, değil mi? Bir burada ikili fıstığımız var, bir burada. Şimdi başlangıcımızı
Şöyle bakın gönderiyorum. Arkadan tekrar Anne, bunun bir kapağını aç, bir daha kapat. Çünkü burası açık. öne veriyorum. Bakın bu şekilde. Kapağını aç, bir daha. Sonrasında diğer fıstığa geçiyorum. Önce bakın önden arkaya veriyorum. Sonra arkadan öne. Evet bakın şu yanlarda böyle bir görüntümüz olacak. Sonra bunu uzatıyorum. Bura böyle olacak. Bakın şu kısım bu şekilde görünecek. Bunu uzatıyorum aralardan. Geliyorum diğer fıstığa. Anne bu ne? Kahveyle ilgili. Evet anneciğim. Buradan batıyorum. Bakın. Arka kısımdan tekrar öne çıkıyorum. Çeviriyorum örgümü. Diğer fıstığa geliyorum. Evet, buradan da geçirdikten sonra şimdi diğer noktaya geliyorum. Buradan geçiriyorum. Ve buradan sabitleyeceğim. Bakın şöyle baktığım zaman benim çanta boyum, yani askı boyum, şurayı da şöyle çıkaralım. Evet bakın bu boy benim için yeterli. Bunu ayağa kalkın üzerinize deneyin ve o kendi isteğinize göre, kendi boy uzunluğunuza göre ve çantanın askı uzunluğunu istediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi bakalım kaç santim örmüşüm bunu. Evet ölçtüğümde tam 152 santim uzunluğunda. Şimdi hemen yerleştiriyorum. Sizler için ölçtüm. Şimdi tekrar bakın yerleştireyim hemen. Çok basit. Elinize aldığınızda yaptığınızda daha net anlayacaksınız. Bakın şu birleştirmeyi arka kısımda yapacağım. Arkada kalsın birleştirme izimiz diye. Şu sabitliyorum. Sonra diğer noktaya geliyorum. Şöyle birbirine kenetleyip iyice sağlam olması için bağlayacağım. Bir kez daha bağlayalım. Buradan keseceğim. Ve ip böyle dağılan bir ip, bozulan bir ip. Onu çakmakla yakarak sabitleyeceğim. Bakın, şunlar çok dağılmaya müsait. Şöyle çakmakla ağız kısımlarını yakıp sabitliyorum. Şimdi bunu istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Bakın askılarımızı. Evet bakın bu şekilde yerleştirmiş olduk. Şöyle içerisine de şimdilik kendi rengine yakın bir minik çanta koydum kumaş. Bu şekilde gayet güzel oldu. Şimdi takılmış haliyle bakalım nasıl duracak. Ben çantama astar yapmayacağım. Direkt bakın bu şekilde çıt çıtlarımı ekledim ve gerçekten çok güzel oldu. Bu çıt çıtı direkt
kendi haliyle bu şekilde dikseydik çok sağlam olmazdı ve arkadan görünürdü. O yüzden de şöyle küçük bir yuvarlak halka ördüm, daire ördüm ve onun üzerine çıt çıtımı sabitledim. Şimdi sizlere de göstermek istiyorum. Bilmeyenler olabilir aranızda. Onlar da faydalansın. Sihirli halkamı yapacağım. Evet. Sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi halkamı daraltıyorum. Ve ilk başladığım sık iğneye batarak kaydırıyorum. Yani amigurumi şeyi yapar gibi aynı mantık. Şimdi her sık iğnemin içerisinde 2'şer adet sık iğne yaparak halkamı büyütüyorum. Toplamda 12 adet sık iğnem olacak. 13 de olsa önemli değil. Bakın bu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Toplamda 2 sıra benim çıt çıtım için yeterli olacak. Eğer gerekirse 3 sırada yapabilirsiniz. 3. sırada da bir tek bir çift yaparak yine dairenizi büyütebilirsiniz. Bu şekilde çıt çıtımız hem daha şık ve temiz görünecek hem daha sağlam olacak. Daha profesyonel bir görüntü elde etmiş olacağız. Evet, en sonunda kaydırıyorum. İpliğimi kesiyorum. Şimdi başlangıç ipiyle iyice sıkarak ortayı kapatıyorum. Halkamın ortasına. Bu şekilde. Şimdi sonradan kopardığım ipleri de orta noktaya doğru sürükleyerek ilmek aralarından kaydırarak geleceğim. İkisini birlikte düğüm yaparak sağlamlaştıracağım. Evet, görüyorsunuz çok temiz ve güzel oldu. Astar yapmadığınız çantalarda çıt çıtlarınızı bu şekilde yaparsanız çok daha şık ve güzel oluyor. En önemlisi de görüntüsü temiz oluyor. Ben o görüntüyü çok seviyorum. Böyle hazır gibi duruyor. Evet, şimdi fazla iplikleri kesiyorum. Evet. Şimdi bunun üzerine güzelce dikip ardından da çantama sabitleyeceğim. Bakın. Yerini belirledikten sonra bu şekilde diktiğimizde çok güzel bir sonuç elde ediyoruz. Evet, çantamızın son hali bu şekilde şahane bir spor çanta oldu. Günlük kullanıma uygun, çok güzel. Askılarını ben boyuma göre ayarladım. Sizlere eğer uzun gelirse daha kısa da yapabilirsiniz, daha uzun da yapabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış şahane bir çanta oldu. Evet, bakın içerisine de astar dikmedim bu şekilde. Bence gayet güzel oldu. Evet, buraya kadar beni izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve bundan sonraki projelerimden anında haberdar olabilmek için zili tıklamayı unutmayın. Farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.